Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere çok acayip bir şey yapacağım. Bu kadar az malzemeye bu kadar muazzam yemek çok nadir gelir. Domato keftedes ya da yapım tekniğiyle beraber aslında bir mücver. Domates mücveri ya da tam çevirisiyle domates köftesi. Aynı denizden geliyor. Santorini'nin meşhur domatesli köftesi. Temel malzememiz domates, kırmızı soğan, taze yeşillikler, biraz da baharat. Önemli püf noktaları var. Kaçırmayın. Başlayalım. Şuna bakar mısınız ya? Şimdi bu tarifin onlarca versiyonu var ama ben size Santorini versiyonunu yapacağım. Gerçek versiyonunu yani. İçerisinde çok az malzeme var. Orijinali vegan. Yanında yoğurt sosu yemezseniz vegan. Yoğurtla yerseniz vejeteryan. Domatesler olgun olacaklar. Hafif yumuşak ama birazcık da sert olacaklar. Özellikle bu konserve domateslerle yaparsanız tadı daha da iyi olur. Ama şu anda domates her yerde, her çeşit var. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Çok basit. Kabuklarıyla beraber doğrayacağız. Şu ortadaki sert kısmı çıkartıyoruz ve ufak parçalar haline doğruyoruz. Bütün suyuyla falan her şeyiyle birlikte geniş bir kaseye alıyorum. Yaklaşık 1 kilo 5 tane orta boy domatesi doğrayacağım. Evet, domateslerimizi ufak bir çoban salata yaparmış gibi doğradık. Şimdi içerisine yarım kırmızı soğan. Kırmızı soğanın güzel tatlılığıyla şahane bir hal alıyor. Beyaz soğan, taze soğan hepsini kullanabilirsiniz ama kırmızı soğan doğrusu. Soğanlarımızı da koyduk. Şimdiki işlem önemli. Çünkü tuzlama vakti. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz atıyorum içerisine ve bunları hafifçe yoğuruyorum. Aşırı ezmiyorum ama elimle birazcık basınç uygulayacağım. Şimdi diyorsunuz ki bu işlemi neden yapıyoruz? Tuzla beraber domatesin bütün suyu dışarıya çıkacak. Böylelikle az sonra ekleyeceğimiz unun miktarını çok doğru şekilde ayarlayabileceğiz. Ama tüm malzemeyi doğrasaydık, karıştırsaydık, unumuzu da ekleseydik kenarda beklerken daha fazla su salacak, kıvamı bozulacak. İlk pişirdiklerimizle son pişirdiklerimiz arasında büyük bir fark olacaktı. İşte o yüzden bu işlem çok önemli. Güzelce karıştırdık. 5 dakika dinlensin. Böylelikle bütün su dışarı çıkacak. Bir kıvamına bakacağız. 5 dakikanın sonunda şöyle suyuna da bakalım. Bakın ne kadar çok su saldı. Evet, daha fazla salacağı bir su yok. Şimdi taze baharatlarım var benim burada. Bolca yaprak olarak taze fesleğen, yaprak olarak taze nane. Burada serbestsiniz ama çok da abartmayın. Çünkü bunlar aroması yüksek baharatlar. İçeriye girdiği zaman kendileri baskın olur. Biz burada domatesten, soğandan gelen o saf tadı istiyoruz. Bu tarz doğradıktan sonra oksitlenebilen yeşillikleri bir kere doğramak çok önemli. O yüzden sıkıca sarıyorum ve ince ince kıyacağım. Gördüğünüz gibi olabildiğince ince doğradık. Şimdi karabiber atıyoruz içerisine. Birazcık kuru kekik. Daha da derinleştirecek. Hafiften elinizde olun. Güzel yağ da çıksın. Yaprak kuru nane. Bunu her yerde bulamayabilirsiniz. Evinizdeki kuru nane de olur ama böyle kendiniz güneşte kuruttuğunuz bir kuru naneniz varsa onun tadı çok daha derin. Şöyle size de göstereyim. 1 çay kaşığı hafif toz kırmızı biber atıyorum. Rengini daha kırmızı, daha hoş bir hale getiriyor. O nedenle ben kırmızı toz biberle tercih ediyorum. Yarım paket kabartma tozu. Bir karıştıralım. Ve şimdi un eklemeye başlayacağız. Unu kaşık kaşık ekliyorum içerisine. Önce bir 3 kaşık ekleyelim. Bir karıştırıp kıvamına bakacağım. Gördüğünüz gibi hala su çıkıyor. Bu su toparlanana kadar un eklemeye devam edeceğiz ama hep azar azar. Çok fazla unun olsun, bir anda hamura dönüşsün istemiyoruz. Hafiften böyle cıvık kalsın ki yayılabilsinler. Yaklaşık 6 kaşıkla bu işi hallettik. Sizler dilerseniz tabii ki bu aşamada içerisine beyaz peynir koyabilirsiniz, yumurta koyabilirsiniz. Hepsi tamamdır. Yani öyle versiyonları da var ama en böyle saf domates tadını alabileceğimiz hali bu şekilde. Varsa farklı aromatik baharatlarınız, ona doğrayabilirsiniz. Maydanoz ekleyebilirsiniz ve aradığımız kıvam bu. Şöyle kıvamı da size göstereceğim şimdi. Böyle koyu akışkan, birbirine yapışık vaziyette muhteşem bir harç. Harcım hazır. Yine bir 5 dakika dinlenecek. Ben de orada tavaya yağımı koyacağım. Yağ ısınacak ve sonrasında kızartacağız. Yağımız ısındı. Orta sıcaklık çünkü bir anda yanmasın diye. 2 tane kaşığa ihtiyacımız var. Kaşıklarımızı hafiften ısıtalım. Evet, gördüğünüz gibi kızarması çok hızlı oluyor çünkü içerisinde çok fazla bir malzeme yok. Bu diğer kaşıkla temiz kaşığımızla da üzerine şöyle yağ koyuyoruz ve çeviriyoruz. Eğer ki kirli kaşığı sokarsanız hem yağınız kirlenir hem de bir anda ortalıkta patlamalar görebilirsiniz. O nedenle 2 kaşık önemli.
Sonuncusu da hazır. Şimdi hafiften dinlensinler. İnanılmaz sıcaklar. Ben de yanlarına sadece yoğurt, tuz ve kuru nane ile şahane bir sos yapacağım. Burada bir su bardağı kadar normal yoğurdum var. Süzme de kullanabilirsiniz bu arada ama normal olursa biraz daha böyle cıvık olacak. İçine böyle kolayca girecek. Allah! Çok beklemeyelim. Biraz tuz. Yine muhteşem kuru nane. Sizler burada taze otlar da kullanabilirsiniz ama eğer ki böyle güzel kokulu kuru naneniz varsa tadından yenmez. Neden sarımsak yok? Sarımsaklı yoğurt olmaz mı? Seviyorsanız koyun ama şimdi bunun içerisinde çok güzel bir soğan tadı var. Bunu sarımsakla baskılamak istemiyorum. O yüzden sadece nane, tuz, yoğurt. Hemen tabak. Ve domato keftedes hazır. Ya da domatesli mücver ya da domates köftesi ne fark eder? Domatesli muhteşem bir kızartma, nasıl güzel kokuyor içerisi. Ve tabii ki ben bunu büyük bir keyifle yerim. Tamam, şimdi fotoğrafını çekeceklermiş. Yine burayı bozma dediler. Şurada benim yancı var. Hocam şeye bandırabiliyor muyum? Kendi yaptığım yoğurda. Evet, şu an onayladılar. Yoğurda bandırabiliyorum en azından. Bu nedir ya? Dışı çıtır, içi yumuşacık. Ve çok az unlu olduğu için yani un hissiyatı değil, aksine o yumuşak domateslerin hissiyatı var. O soğan ve domates tamamıyla ağzınızda patlıyor. Hafif geriden gelen fesleğen, özellikle kuru nane çok iyi bir tat vermiş içerisinde. Zaten başka bir malzeme yok. Un da çıtır çıtır bir hale aldı. Yumurta yok içerisinde, peynir yok. Saf bir domates ve hafif o kırmızı soğan tadını alıyorsunuz. Naneli yoğurda bir bandırıyorsunuz. Değmeyin keyfinize. Yazın keyfini çıkarabileceğiniz şahane bir tarif oldu. Tarifi denemeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay. Ben bunları soğutmadan yerim.